Evet, kırlara düşüren adam. Seni sabah sabah buraya neden çağırdım? Cemcim ya, şu masadaki ne? Yeni bir telefon mu aldın? Evet, Bunu- ona çalışıyordu ama telefon değil. Ne o? Şimdi Dokunmatik ekranı. Klima kumandasına da benziyor. evet, güzel söyledin. Bu aslında şey ya, bak gerçekten yani 5G de var tabii. Ne olabilir değil mi? Düşünsene, evet. Yani Evet. bu Kinetic Roamer 5G diye bir cihaz. Bu 5G mobil hotspot. Hotspot işte, ne diyelim, Türkçesine şöyle diyelim. Bu aslında bir dağıtıcı. Ama ya mesela sen şimdi ne yapıyorsun? Modem var evinde. İnterneti öyle alıyorsun. Mesela evde internette böyle bir şey var. Wi-Fi'ni açıyorsun, alıyorsun. Telefonda öyle değil. Telefonda ne yapıyorsun? Telefonda zaten internetin var. Evet. Ama bazen ne diyorsun? Ya abi var mı bir Wi-Fi falan diyorsun ya işte. İşte o Wi-Fi var mı dediğinde bağlandığın cihazlar aslında bunun gibi cihazlar. Evdeki mobil Evdeki cihazları mı? Evdekiler büyük işte, yani genelde böyle bir şey kadar, bir karış kadar falandır zaten. Kutular. Modemler, kutular. Kablolu. Modem router deniyor. Yani böyle Kablolu değil mi evdekiler? Kablolu, çok doğru. Bu kablosuz zaten aslında özelliği de bu. Şimdi burada bir daha kabloyla bu interneti gelmeyeceği için. Pişt, pişt. Gel. Gel bakayım sen. Bak şimdi şu gelen var ya, şu gelen. Şu Sen onu güzelliğe çekebilirsin. Gel. bak. Gel O sen var kuyruğun ya sen. güzelliği. Sen var ya sen. Bu dün gece tam Chucky. Çalışıyorum, çadırın altından bir ses. Kutu 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 kutu. Şu güzelliğe bakar mısın? Gel. Pişt, gel. Gel buraya. Dişi aslan gel. Linus. Gel tatlım, seni de yönetmen Gel. koltuğuna alalım. Gel. Gel. Ha. Hoş geldin. Gecenin bir vakti Allah'ım takır tukur Gel. takır tukur. Var ya, ne yaptı ne etti. Şeye girdi. İçeriye girdi. Sonunda kafasını soktu oradan. Ay senin maymun ya. Ay senin maymun ya. Vallahi Evet. bütün dikkatimi dağıttın. Neyse. 5G mobil hotspot. İki şey yapabilirsin. Aldın bir sim kart, taktın buna. Sim kartı bunun içine takıyorsun. Ondan sonra sim kartı bunun içine takıyorsun. Taktıktan sonra açıyorsun. Normalde bunların eskiden WIN modemler vardı, WIN. Onlara WIN modem diyorlar. 3G zamanı çıktı. 3G zamanı çıktı. Bak. Bu sarsılmalar kediş sarsılmaları. 3G modemler çıktı vaktinde. Takıyordum bilgisayara USB'den. Sonra onların biraz daha taşınabilirleri falan çıktı ama o WIN modemlerin pilli olanı düşün. Bak, bu WIN modemin pillisi. Ratatatam. Pilli olmakla beraber bunların artık 4G ile beraber yine pilli fakat ekransız olanları da vardı. Bunun güzelliği, gel. Gel bir göster kendini, gel. Bakınız, tanışın efendim. Senin adın ne? Oğlum onun adını Pamuk koydu. Pamuk koymuş bunun adını. Pamuk gibi zaten. Pamuk. Meet Pamuk. Bir rahat dur, tamam mı? Islattın üstümü. Sevgi pıtırcığı. Girmiş, bütün Chucky gibi girdi içeri çadırdan. Ondan sonra geliyor böyle. Miau, miau. Dur şimdi. Bütün dikkatimi dağıttın, akışı açmak zorundayım oraya. Bak var ya, kameralar açık. Seni öyle sevmiyorum, canını okurdum ha. Tamam, başrol. Hop, oradan girdi, buradan çıktı gitti. Peki şimdi bu Kinetic Roamer 5G KN5210 modeli bu. Bildiğin telefon gibi, hakikaten doğru söyledin. Telefon gibi, bak şöyle böyle bir modem. Çok şık yalnız. Evet, şık gerçekten. Bir de bunun normalde böyle ekranı yok böyle cihazların. Bunu sen açıyorsun. Normalde nasıl oluyor? Açıyorsun. Ondan sonra çalışıp çalışmadığını sinyal gelince anlıyorsun. Yani şeyi de anlamıyorsun. Aa, çalışıyor mu? Burada ışıkları falan oluyor, böyle yeşil, Evet. led lambalar oluyor. Onlara koyuyorsun falan. Bunun güzelliği bayağı bildiğin telefon ekranı gibi. Ne çekiyorsun, ne ediyorsun? İşte internet var mı yok mu? Kaç hızla çektin? Kaç kişi bağlı? Bunları Kaç falan kişinin göster. bağlı olduğunu da Tabii kaç kişinin gösteriyor. bağlı. Ya şimdi bak, aslında buna niye gerek var? Niye Biraz gerek böyle dağınık anlatıyorum ama buna niye gerek var? Telefondan interneti dağıtıyorsun değil mi? Evet. Açıyorsun telefondan fakat telefondan dağıttığın zaman pil çok çabuk ölüyor. Birincisi Doğru. pil ölüyor. İkincisi telefon ısınıyor. Üçüncüsü birden fazla cihaz bağladığında onlara sürekli bağlantıyı tutmak için uğraşıyor. Uğraşırken daha çok ısınıyor. Pil daha çabuk bitiyor. Doğru. O yüzden de onun işi aslında yani internet dağıtmak değil telefonun işi. O olmadığı için 2 tane fotoğraf çektin. Bir tane işte bir şey yaptın. Telefon zaten iyi çeken bir yerde değilse bu arada, telefon bu işle uğraşmaya başladığı zaman telefonun canını okuyorsun, pilini öldürüyorsun. Dolayısıyla bu, mesela kampa geldin. Bunu açtın. Sim kart yuvası var. 30 tane cihaz bağlayabiliyorsun. Tam bir hani router gibi davranabiliyor bizim tabirimizle. Evet. Açtın arkasını böyle. Pilini eski telefonların pillerinden hatırlarsın. Bak bunları da hayatımızdan çıkardık.
Gitti. Evet. Aslında bunlar eskiden pil yenilemek istediğinde böyle gidip alıyordun, tak takıyordun içine. Apple sağ olsun bunda böyle kapalı düzen yaptığı için bütün telefoncular da o kapalı düzene döndü. Şimdi bu taktık, açalım. Bak hadi ilk defa da seninle açıyorum. Yanında zaten açma tuşu var. Yes. 5G. Bir şey söyleyeceğim. Bu 5G Tabii. zararlı falan diyorlar. Ne diyorsun? Yani böyle her işte yok telefonda olmasın, evimizde olmasın vesaire falan. 5G'nin zararlı olduğu konusu daha çok bir şehir efsanesi. 10 yıldır kullanılıyor 5G. Zararlı bu diye İngiltere'de şeyleri yaktılar. Hotspot'ların antenleri yaktılar. Var ya o mahallelerde olan antenler. Onları falan yaktılar. Başka büyük yangınlar çıkarttılar ettiler. Ya halbuki 5G'nin teknik olarak Dünyada nerelerde kullanılıyor? dünyanın Yani- her yerinde kullanılıyor. Yani Her neredeyse dünyanın her yerinde kullanılıyor. Hani Bizde geç geldi. işte En az 6 yıl geç Bizden geldi bize. önce falan kullanan ülkeler nereler? Amerika kullanıyor, İngiltere kullanıyor. Almanya, Tayvan kullanıyor. Ben de gidip kullandığım yani bir de. Ha bir de onlar şimdi artık 6G'yi falan düşünüyorlar. 5'i geçtim. Onlar Biz 6'yı 30 yıl düşünüyorlar. geriden gelen. Biz şu an bunu şey geriden gibiyiz. izliyoruz. Yani o yüzden biraz daha gerideyiz. Bu dünyada kullanılıyor. Bunun bir de yani 5G'yi kullanılabilir hale getiren bir Türk profesör. Güçlü bir frekans. Yani güçlü frekans derken dağıtım anlamında şu an mesela bak taşrada daha güçlü kullanılabiliyor. Neyse. Yani normalde onu söyleyelim 5G'nin öyle bir zararı yok. Yani 5G. Bu arada bunu İster 5G kullan, ister 4G kullan, ister 3G olarak kullanabiliyorsun. Yani onları da destekliyor. İlla 5 istemiyorum falan dersen onları da kullanabiliyorsun. O yüzden öyle bir dert yok doğrusu. Bu bir kere pilli bir cihaz. Aynı telefon gibi ya. Pili var. 4000 miliamperlik bir pili var içinde. Bu çıkarılabilir bir Li-ion pil. USB Type-C ile şarj ediyorsun. İşte bütün güncel telefonlardaki bağlantı yuvasıyla aynı. Yani Android telefonların neredeyse %100'ünün kullandığı çıkışı bu. iPhone'ların da artık kullandığı çıkış. Universal bir çıkış. Dolayısıyla bunu şarj etmen gerektiğine hoş geldin. Pamuk. Vallahi ulan Ya tamam bırak, sen ya kaçındın. bozmasaydın şu an. Seveceğim. Seveceğim seni. Görüntünün içinde çok güzeldi. Kamera arkası. Oğlum biraz git kuş avla lan. Şş, kuşlara falan saldır. Ne gelip burada bize Yalnız şu sevdiriyorsun arı kendini? kuşu bak o da çok Ha. tatlı durdu. Yürü git lan. Hep üstüme tüy yaptın. İşte pilli olduğu için bunu illa bir yere USB'ye takman gerekmiyor. Al bunu götür. İşte 30 cihaz dediğim gibi bağlansın etsin. 30 cihaz da bağlamazsın da yani 30 kişi burada bildiğin. Ama mesela şöyle düşün. Sen diyelim ki burayı işleten kampçısın. Modem bilmem ne buraya gelmiyor. Yani işte Türk Telekom'du bilmem kimdi Türknet'ti. Buraya internet getirmiyorsa dersen ki ya ben buraya 5G ile internet vereyim dersen eğer al bundan. Ondan sonra çalışsın. Burada kamp misafirlere mesela hızını da yönetebileceğin şekilde, öncelik verebileceğin şekilde de mesela aç. Burada tabii burada bir bağladım mı var ya canını okurlar da onu söyleyeyim yani. Sömürürler Sadece ya. ben 5 tane cihaz bağlarım zaten. Ama yani küçük bir kampsa olur yani yapabilirsin. Ya, Akyaka'da abinin evet, orada Akyaka, evet. düşün mesela orada gel zaten 30 kişi geçmez yani 30 cihazı kişi değil. 30 cihazı geçmez orada mesela. Evet. Buradan işte sinyal gücünü görüyorsun, pil durumunu görüyorsun. Şey de kolay. Bir QR kodu var üstünde ekranda. Onu okutuyorsun, bağlandın, bitti. Aa süper. Bir güzelliği de bence bizim için önemli olan şey telefonların düşmanı olan şey sıcak. Mesela 40 dereceye kadar çalışıyor. Wow. 0 derecede de çalışıyor, 40 derecede de çalışıyor. Telefonu zaten ısıttın mı ne oluyor telefon sıcaklarda? Diyor ki normal sıcaklığa dönünce çalışırım abi ben bir öldüm diyor biliyorsun. Bunun içine hat mı takılıyor? Hat takılıyor bir tane sim kart takıyorsun içine. Nano sim kart. Yani biz iPhone'a taktığın gibi. karavanın içine aldığımız o Neta mıydı? Neydi? Neta mıydı? aynen bak o Neta bak bağlı. Bağımlı, takılı. Orada sadece orada karavanda çalışabiliyor. Evet. Hadi karavan etrafında çalışır tabii O yani. zaman buralar Ama yani işte bunu aldın gittin ne bileyim işte arabayla bir yere başka gittin. bir yere gittin. Dağın tepesine trekking'e gittin. Al yanına. Al yanına bunu. Tamam Neta daha çok anteni var. Dolayısıyla çekim gücünü arttırıyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Bir Harun Bey de sormuş izleyicilerimizden. Neta çekim gücünü yükselten bir cihaz. Bir de SAR değerleri var. Hayatımızdan onu çıkarttık. İlk telefonlar zamanında bu tuşlu telefonlar zamanında çok konuşulurdu bu SAR değeri yüksek falan diye çok anlatırdık. SAR değeri bir telefonun yaydığı radyasyon değeri diyelim hadi özetle. O da sağlıkla ilgili bunun bir kıstası var, sınırı var. Yetkililerin koyduğu bir sınır var onu aşamazsın. Çünkü o telefon cebinde taşıyorsun diyor ki o SAR diyor yanında kalmasın sürekli diyor o yüzden. Ama o tip bağlı cihazlarda yani mesela
şeydeki SAR oranı baz istasyon. Ha, baz istasyonu. Baz istasyonlar mesela baz istasyonların SAR değeri tabii ki yüksek. Yani şeye göre. Ama sen onun cebinde taşımıyorsun. O mahallede bir yerde. O da bambaşka bir şey. Onu ayrı bir yerde konuşmak lazım. Şimdi aynı şey geçerli. NETA'da da öyle bir şey var. Bizim çocuklar NETA'nın arkasında yatıyor. Yani çocuklar için o yüzden biz kullanmıyoruz. Yani onu gene belki hani çift olanlar böyle daha geniş alanda çekmiyor mesela internet. Bu arada o da 4G ya. Şeyde değil, 5G de değil. Bilmiyorum 5G'yi destekliyor mu bilmiyorum mesela. 4G destekliydi o. Dolayısıyla Neyse, şu an isabet olmuş onun. şu an her neyse. Şimdi efendim şöyle devam edelim. Bu mesela 5G nerelerde var? Şu an birçok büyük ilde var. Taşra'da da Vodafone mesela burada şanslıydı. Çekmeyen yerlerde mesela onun internet ücretleri de ucuz olduğu için çekmeyen yerlerde bu 5G teknolojisi daha yaygın bir alana daha çok hizmet verebilmeni sağlıyor. Taşra tarafında da. Yani işte bölgeler çok kalabalık, insan yok ama tepeler var, ağaçlar var. İşte bunlar hep zorlaştıran şeyler bu sinyal gücünü. 5G ile beraber bu artık devreden ortadan kalktı gibi. Bunu ne kadar yayarsan o kadar iyi. Ama şöyle söyleyeyim, Ege'de işte zaten büyük şehirlere yakın olan her yerde 5G var. Ve iyi de çalışıyor, fena da çalışmıyor. Mesela Sapanca'da burada da var ama mesela ben burada bulunduğum bölgede 2 çizgi falan görüyorum ama genelde çok yüksek hızlar görüyorum. O yüzden sorun olmuyor. Peki biz bunu nereden temin edebiliriz ve tahmini rakamları ne kadar? Fiyatı? Güzel. Bu yaklaşık 10.000 civarında fiyatı bunun. Dolayısıyla bir hani zaten telefon gibi de telefon gibi de aslında. Ya telefonlar artık çok pahalı tabii yani öyle düşün. 10.000 bu cihazlar ama bunlar kolay kolay bozulmuyorlar bu cihazlar, bu modemler. O yüzden hani ben şimdiye kadar işte ya Vın modemi arızalandı diyen hani Türkiye'de böyle Vın modem şey yaptı, o kaldı bir dönem doğrusu. Bunların çok arızalandığını görmedim. Bunu da zannetmiyorum, arızalanacağını pek düşünmüyorum. Çünkü bunlar mesela bunun işi interneti dağıtmak ya. O yüzden kolay kolay bozulmuyor. Telefonlarda falan öyle değil, evet. Mesela bunda mesela tek sim kart var. Bunda tek sim kart takıyorsun. Diyelim ki hangi operatörse onu taktın gittin. Bunun için ayrı bir sim kart mı alıyoruz? Ayrı bir sim kart alıyor. Yani şöyle şimdi telefondan çıkart buna tak yapamazsın. Bir data hattı alırsın buna. Data hattını takarsın, kullanırsın. Sırt çantanda bir yere gidiyorsan taşı sırt çantanda, o zaman USB-C ile şarj oluyor. Bir tane solar şeyle Powerbank'le de şarj edebilirsin. Powerbank'le şarj edersin. Karavanın zaten şeyden bir daha güç harcamaz. Telefon pili gibi düşünsene. O yüzden herhangi bir şey yok. Mesela bir de diyelim data hattı aldın. İşte koydun buraya. Kaç GB internetin var? 100 GB internetin var. Dünyada para bu arada yani 100 GB internet. Burada yani değil mi para? Mobilde para. Yurt dışı Tabii alırsan doğru. orada çok ucuz. Ya Tayvan'da ben mesela kullandım. Bizde valla çatır çatır Türkiye'de gidiyor. de yurt dışı paketi satın alıp bir ara öyle Ha, bir şey evet o da var. Doğru, o da var. Aynen öyle kullanan Şaka da var. gibi. Neden kullanmasın? Çünkü gerçekten pahalı yani. Bunun düşmesi lazım. Bizde data çok pahalı ve çok da hızlı gidiyor. Ben yurt dışında bu kadar hızlı gittiğini görmedim. Bilmiyorum neden. Yani var bir şeyler söyleniyor da bilemiyorum. Yani ne kadar doğru ne kadar değil. O yüzden bir şey diyemem. Yani Tayvan'da kullanıyorum. Fuara gidiyorum Computex'te. Orada 5G satın alıyorum. Diyorum ki bitmiştir çoktan diyorum. Burada çünkü ona alıştığımız için. Bitmiştir çoktan diyorum. Son gün geliyor. Hala internet var mesela. Diyor ki daha işte şu kadar var. Ya diyorum ben ne kullandım acaba diyorum. O yüzden bilemiyorum yani. Soru Hakikaten işareti. soru Birçok işareti soru bir durum o. Yani özetle şöyle, buna ister data hattı takabilirsin, ister cep telefonundaki kendi sim kartını takıp kullanabilirsin. Aynen öyle. Kesinlikle. Ve yani bir daha işte elektriğe de bağlı değil. Hani kendi pilinden çekebiliyorsun. Telefona Powerbank'le bakmadan şarj ediliyor. direkt bunun üzerinden şey görüyor. Kaç GB harcadım onu görüyorsun. Mesela ben şimdi artık böyle yapacağım, göreceğim ne harcadım. Çünkü 30 GB alıyorum. Abi ertesi güne bitiyor. Ya nasıl bitiyor bu yani? Hani en azından burada görüp dedim ki tamam abi o uçuyoruz biz. İşte atıyorum bir şey hangisi bağlı? Bakacağım televizyon bağlı. Televizyon çok işte çekiyor. Televizyon çok çekiyor da hani sanki Evet. elektrik çekiyor gibi. Televizyon çok çekiyor, durduracağım. Yani işte bir şeyi değiştirmeye çalışacağım. O yüzden bunlar önemli. Şimdi bunun kolaylığı, sim kartı taktın, nano sim kart taktın. Ekranda QR okuttun, bağlandın, hız testini yaptın. O da zaten speed test meşhur. Herkesin kullandığı. Kaç cihaz bağlı olduğunu gördün. Basit yani hani basit ve kullanışlı. Karavanda net almak istersen bildiğim kadarıyla şu an herhalde biz aldığımızda yani 2 sene önce aldık biz. 20.000 TL civarıydı galiba. 15-20.000 TL civarıydı en az. Ben öyle hatırlıyorum. En az öyleydi. Şimdi zaten 2 sene geçtiği için. İşte evet 25.000.
ona 25-30 ve 25 verene kadar, 20-25 verene kadar sadece karavana bağlı çalışmasını istiyorsan bu Çok 10 bin tabii liraya mantıklı. Tabii 10 bin o zaman çok ucuz bir de yani. tabii yani öyle düşün de ucuz. Ha onun kadar geniş bir sinyal alım gücü olmayacak. Bunda telefon gibi düşün yani. Bütün gün kullanabileceğin, şarj ederek zaten kapatmayacağın, hani istersen kapatma da yani. Şimdi ne yapacağım? Şey deneyeceğim. Performansını deneyeceğim. Ben Kinetic'i kullanıyorum evde. Router olarak da kullanıyorum. Yani TürkSat kullanıp mesela kablosuzundan memnun olan adam yoktur. TürkSat modeminin kablosuz internetinden memnun olan adam tanımıyorum neredeyse. Onu ne yapıyorum? Onu Kinetic modeme bağlıyorum. Kinetic router'a bağlıyorum. O eve dağıtıyor. Dolayısıyla orada mesela rahat ediyorum. Burada da aynı şey geçerli olduğuna eminim. Şu an daha açmadım. Yani kurmadım daha. Ama bunu öyle kurgulayarak sanki o NETA'daki data hattını buna takıp hatta yani şöyle de düşünüyorum. Hangisi düşük veriyorsa interneti fiyat olarak en çok interneti yani fiyat performans hangisi veriyorsa onu al. Onu buna tak. Böylece telefonundaki hatta da mecbur kalma. Bunun görevi mevcut. Hani az önce de dedin ya evdeki TürkSat kablosuz ağı bunun modemine bağlıyorum ve kafam rahat diyorsun. Yani hem onda evdekinde sorun yaşayıp normal şartlarda kendi modeminde evdekinin sorun yaşıyorsun. Buna taktığında o daha mı güçlü bir bağlantıyla bağlanıyor da sorun yaşamıyorsun. Yani bunun özelliği bu mu? TürkSat'ın verdiği modemin Wi-Fi bağlantısı çok kötü. Wi-Fi çekmiyor evde hiçbir yerde. Allah Allah. Hatta şöyle mesela test yapıyorsun. Kabloyla taktığın zaman bütün hız geliyor. Ama Wi-Fi'ine bağlıyorsun. Yani yüzde mesela %5 geliyor. Ve kararlılık yok. Yani o da başka bir sorun. Yani kararlılık da mesela hız olsa da kararlılık. Mesela birkaç cihaz bağladın. Alet başlıyor aynı telefon gibi. Ay aman ben veremedim edemedim. Ah bağlayamadım. Sende sorun var. Sen bağlanamadın ben bağlandım falan. Ya biz kardeşim bir sürü küçük irili ufaklı cihaz bağlıyoruz ona. Yani işte alarm bağlıyorsun. Güvenlik sistemi bağlıyorsun. Kamera bağlıyorsun. Ne bileyim bağlıyorsun. bir sensör bağlıyorsun. Yangın sensörü var bilmem ne var. Bunların her birini bağlıyorsun. Bunların her biri ona bağlı. Öyle olunca çoklu bağlantıda o tip cihazlar pörtlüyor. Yani bunlar işte bu onu daha güçlendiren bir bu o yönetimi güçlü. Çünkü bunun işi sadece bu. Yani Tamam. diyor ki o çoklu cihaz gelecek, internet gelecek, adam onu isteyecek. Güvenlik sağlayacak bir taraftan. Mesela otele gittin, kaldın tek başına. Otelin internetine bağlanmaktansa buna bağlan daha iyi. öyle mi? Tabii. Çünkü otelin Wi-Fi'yi o tip havalimanları, Restoranlar. oteller, restoranlar, kafeler buralarda kullandığın bütün verileri ne yapıyorsan görebilirler. Yani illa o mekanın sahibinin bakması da gerekmiyor bu arada. Oraya biri oturur, sniffer abi açar. Bakayım ne oluyor ya der. Bakayım neler geçiyor der. Paketleri hop yakalar. Ay Allah'ım nelerle uğraşıyorlar. Yani bakar oradan ne çıkıyor. Avlanır orada yani mesela. Havalimanlarına falan Mankalara zaten diyorlar ya giriş yapmayın mobilden. Tabii yapma Böyle asla. başka Wi-Fi Asla. Başka ağlarındayken. Wi-Fi'den hayatta yapma. Evet. Yani öperler.com asla. Bununla şimdi bağla şeyde. Ya illa hani bunu da demeyeyim ama yani bunun dışında buna benzeyen hani bunun gibi olan cihazlar da var. Ben bunu uzun süredir bildiğim için böyle güvenerek rahat anlatıyorum. Çünkü yani evde 3. neslini kullanmaya başlayacağım şu an. Onu da değiştireceğim falan. Arayüzü çok iyi. Ne oldu Hacı? Ne oldu? Gel. Peki neredeyse seninle açtık zaten. Senle kapatalım. Senle de kapatalım. Efendim. Cem'cim teşekkür ederiz. Söyle ne diyeceksin? Pamuk. Oo pushy. Şimdi efendim ben normal sevmiyorum kedileri. Ben o neydi o var ya bir tane çizgi film. Elmayra. Elmayra gibiyim.